Herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Almanya'da nitelikli iş gücü yasası çıkarıldı. Bununla alakalı uzman avukatımız Cem Alışık'la beraber tüm detayları konuşacağız. Videonun sonunda da yazılımla alakalı olan önemli kısımları sizlerle paylaşacağız. 18 Kasım 2023 yılında Almanya'da nitelikli iş gücü göçü yasasıyla ilgili yeni değişiklikler yapıldı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu yasa neden çıkarıldı? Yasanın asıl çıkma sebebi sonuçta nitelikli iş gücünün mevcut olmaması, kalifiye elemanların az olması burada veyahut da bulunamamasından dolayı Almanya'da o boşlukları kapatmak için tabii ki ister istemez bir yasayı değiştirdi. Bu hem akademik geçmişi olan kişiler için de geçerli ama aynı şekilde tabii ileriki tarihlerde meslek eğitimi yapmış kişiler için de bu geçerli olacak. Yani aslında en önemli açıklardan birisi burada mesleki eğitimi olan kişiler ve özellikle bir de yazılım alanında çok bir ihtiyaç var. Ama onun dışında da tabii birçok alanda bir eksikler olduğu için genel böyle her şeyi kapsayan bir yasa değişikliğine gidildi. 18 Kasım'da başlanıldı. Mart'ta bir değişiklik olacak. Sonra yazın en son değişiklikler yapılacak ve aslında tamamlanmış olacak. O arada herhangi bir değişiklik gelmezse tabii ki. Şimdiye kadar bildiğimiz bu yasalar nitelikli iş gücüyle gelenler genelde AB üyesi olanlara daha fazla kolaylık sağlıyorlardı. Şimdi vatandaşlıkla ilgili bir mecburiyet var mı? Belirli şartlar var mı? Avrupa Birliği dışında olan kişilerde akademisyenler zaten biliyorsunuz o üniversite mezunu olan kişilerde zaten öyle bir kısıtlama yoktu. Eskiden de yoktu, şu anda yok. Yani üniversite mezuniyeti varsa ve o okuduğu okul burada tanınıyorsa biliyorsunuz o ANABİN üzerinden zaten araştırma yapılıyor. O zaman buraya gelmeleri zaten o kişiler için de mümkündü. Ne Almanca dil bilgisi gerekiyor sonuçta Blue Card'ta. Tabii ki yaptığı işte iletişime geçebilme kabiliyeti olması gerek ama o biraz işverene de bağlı. İngilizce gayet yeterli oluyor. Birçok insanda da tabii zaten okuldan dolayı da İngilizce olduğu için o kişilerin buraya gelmesi zaten önceden de sorun değildi. Şu an tek değişiklik, olacak olan değişiklik ve mevcut aslında başladı sayılır. Bu yurt dışından gelecek olan kalifiye elemanlar. Bu korona döneminde işte pandemi başladığında 2020 Mart'ında aslında çıkmıştı biliyorsunuz bu kalifiye eleman işte göç yasası. Tam böyle hayata geçiremediler. İstedikleri gibi olmadı. Biraz onu aslında modifiye ettiler. Şu anki aşamada örneğin Türkiye'de meslek eğitimi yapmış bir kişinin Türkiye'deki meslek eğitimini tanıyacak Almanya. Yani bir marangoz eğer Türkiye'de ustalığı varsa, işveren de bu kişiyi istiyorsa o zaman buraya Türkiye'deki meslek eğitimi ve diploması olduğu için buraya gelebilecek. Özellikle de Almanca dil bilgisi var mı yok mu konusunda da işveren eğer bana gerekmiyor Almanca dil bilgisi burada öğrenebilir. Ben burada kendisini destekleyeceğim derse yine Almanca dil bilgisi olmadan da buraya gelmesi mümkün. Önceki yasalarda nasıldı Almanca dil bilgisi? Normalde konsoloslukta dil şartına takılıyor muydu? Şu anda anladığım kadarıyla eğer işveren isterse Almanca şartı aranmıyor. Ama bunun belirli mesleklere göre bir fark yaratıyor mu? Örneğin yazılımda bildiğimiz gibi işte Almanca şartı yok. Eğer işveren İngilizce olarak kabul ediyorsa ve bir iş bulduysa rahatlıkla buraya gelebiliyor. Örneğin hemşire olarak gelmek isteyenler mutlaka sınavdan geçmesi gerekiyordu. Ben dediğiniz gibi zaten sadece Blue Card sahibi olan kişiler özellikle Almanca olmadan da buraya gelebiliyordu. Ama genelde onların da İngilizcesi vardı. Hani şimdi hiçbir dil bilgisi olmayan kişide eskiden de sorun yaşanır mıydı? Muhtemelen yaşanırdı. Çünkü bir IT alanında diyelim yazılım alanında burada işe başlayacak bir kişinin İngilizcesi de yoksa o da iletişim anlamında biraz zor. Ama genelde zaten herkesin bir az da olsa bir İngilizcesi var. Almanca o Blue Card konularında gerekmiyordu. Veyahut da diyelim şirket kurdunuz geldiniz. Şirket sahibinin Almancası yok. Hani illa Almanca olsun denilmiyordu. Tek orada sordukları bu işi yaparken nasıl iletişime geçeceksin müşterinle? Orada diyelim İngilizcesi varsa yine genelde tamam denilirdi. Ama özellikle bu meslek eğitimi yapmış olan kişiler işte hemşiresi, diğer alanlardaki kişilerin mutlaka Almanca dil bilgisi sunması gerekiyordu o diplomasını. O kalktı işte. Çıkan yasada 2020'de çıktığında da zaten yasa güzel. Hani niyet güzel ama şimdi bir marangozun belki B seviyesinde, B2 seviyesinde Almanca öğrenip buraya gelmesi, işte meslek eğitimi için
genç birisi ilk önce B2 seviyesinde olması gerek. Şimdi yalan olmasın, ya B1 ya B2'dir. İlk önce Almanca öğrenip buraya gelmesi tabii ki zor. Hani ki sayı çok düşüktü gene. Zaten o farkındaysanız o yüzden zaten gittikçe biraz bu daha işçi açığı çoğaldı, büyüdü ve artık öyle bir duruma geldi ki gerçekten her alanda aslında eleman eksik. Aslında kalifiye olmayan kişilerin de hani o daha nasıl diyeyim, ne seviyesi olur? Hani meslek eğitimi gerektirmeyen işlerde de aslında eleman gerekiyor ama oraya daha gelemedik. Meslek eğitimi gerektirmeyen işlerde de burada çok açık var. Açık var değil mi? Avrupa dışındaki ülkelerde biraz daha genç nüfus oranı fazla olduğu için Almanya'da kapılarını bu genç nüfusu aslında açmak istiyor. Hangi mesleklerde açık var? Birkaç örnek verebilir misiniz? En çok aranan meslekler neler mesela? Üniversite mezunları zaten her zaman olduğu gibi standart hep vardı. İşte mühendis, mimar, doktor, ondan sonra yazılımcılar tabii. Onlar hep zaten olan, matematik gibi alanlar zaten hep vardı. De var sanırım. Onlar hep böyle şeydi zaten öncelikli olarak. Yani Blue Card seviyesi diyelim belirli bir meblağ varken o daha düşük seviyeden zaten işe gelebiliyorlardı. Şu an veteriner girdi işin içine. İşte öğretmenler var örneğin. Üniversite mezunu olmayan diyelim meslek eğitimi bile belki gerektirmeyen sırf sertifikayla gelebileceğiniz işlerden birisi zaten 2 tane şimdi var. Bir IT alanı, üniversite yok. Ama sertifikalarınız var, iş tecrübeniz var. Blue Card'la gelebiliyorsunuz. O da değişik bir uygulama. Anlaşılan IT alanı çok açık var. Evet. Onun dışında bir de böyle hiç onunla alakalı olmayan diyelim tır şoförleri için böyle değişik bir uygulama geldi. Yani tır şoförlerinin belirli şartları yerine getirmesi durumunda özellikle Avrupa Birliği de işte tır kullanma yetkisi yoksa burada gelip alacak. Ehliyetler biliyorsunuzdur işte Türkiye'den gelenlerin ehliyetleri bir 6 aylık bir süre geçerli. Ama o belirli klasmandaki araçlar için geçerli. Ama tır deyince tır için özellikle burada tekrardan bir sınava girmesi gerekecek. Bu yaptıktan sonra tır şoförü de buraya gelebiliyor. O süreci burada da tamamlayabiliyor bu arada. Yani diyelim ki bir ne diyorlar bir lojistik şirket tır şoförü arıyor. Adamın gelecek olan kişinin sertifikası yok. Buraya gelip ilk etapta daha düşük yani ehliyetine uygun araç kullanıp işe başlayabilir. Depoda çalışabilir. Orada herhangi bir iş yapar. O arada da belki o sertifikasını alıp tır şoförlüğüne devam edebilir. Yani illa hani o biraz yanlış anlaşılabilir. Tabii tır şoförü olarak çalışmak için o sertifika lazım. Ama diyelim işveren yok gelsin. Burada yapsın. Şeyi tamamlasın eksiğini. Ben de işte o ehliyetin uygun olduğu araçları bu arada kullansın dese örneğin teoride mümkün o da. Aslında o kadar çok detaylardan bahsettiniz ki aklıma şu anda çok fazla soru geliyor ama sırasıyla gideyim ben yine. Bu yeni yasayla beraber birkaç tane değişiklik daha yapıldı. Örneğin 3 aylık turist vizesiyle buraya gelip bir iş arayıp bulduktan sonra kalma durumu da var sanırım değil mi? Bu böyle çok sevdiğim konulardan. O şöyle ki eskiden de vardı o. Yani eskiden diyelim benim de müvekkiller oluyordu diyelim. Mühendis, mimar, turist olarak gelmiş. Ondan sonra burada tesadüfen iş buluyor. Sonra işveren tarafından yabancılar dairesine temasa geçiliyor. İşte çok önemli, gerekiyor bu kişi bize yoksa işlerimiz aksayacak denildiği zaman istisnai durumlarda inandırıcı bir şekilde karşı tarafa anlatınca zaten oluyordu. Eskiden de o vardı. Şu an bu yeni yasayla aslında böyle bir şey bana sorulacak olursa ben de bu bazı videolarda bunu anlatınca böyle karşılık geliyor ama aslında yok. İstisnai durum hep var. Yani geldi kişi buraya dediğiniz gibi Schengen vizesiyle tesadüfen iş buldu. İşe başlamak istiyor. Başvurusunu yapar. Takdire bağlı ve şeye bağlı olarak burada kalması sağlanabilir. Yani yasa şöyle diyor yeni yasada. Almanya'da eğer bu imkan oluştuysa ve önceden planlı değilse o zaman olabilir, olur. Sosyal medyada da çok şey var. Turist vizeni al git iş bul kal. O niyetle zaten geliniyorsa aslında yasa diyor şey var orada. Bir planlı projeli bu tesadüfen oluşmuş bir şey değil. Şu an geçen bir yabancılar dairesine bu şubeye bakan Berlin'deki yetkili kişiyle bir sohbet etmiştik. Kendisi artık şey diyor tabii ki özellikle Rusya ve Türkiye'den çok varmış bu Schengen vizesine gelip iş bulanlar. Artık inandırıcı değil yani yüzlerce binlerce kişi turist olarak gelip tesadüfen burada iş bulmaları
biraz artık inandırıcı değil. İstisnai durumlar okey ama bu şu an tabii ki organize bir şekilde yapılan bir iş anladığım kadarıyla. Teoride olur. O ayrı konu. Ama Evet. aslına bakılırsa yasanın dediği Almanya'da, yani Almanya sınırlarında oluşmuş bir iş imkanı olacak. Orada işte Berlin'den en son söylenen bilgi hani biraz red vermeye başlayacaklar artık, red cevapları. Evet. Çünkü bu suistimal ediliyor ve farkındaysanız da zaten Türkiye'de ne kadar kolaylaştı vize almak, değil mi? Hani baktığınız zaman onun da bir sebebi var mı? Muhtemelen var. Çünkü vize alınamıyor. Yani Schengen vizesi randevuları yok zaten, şey yapamıyorsunuz. İDATA'ya girip randevu alamıyorsunuz. Onun da bir sebebi vardır. Hani Evet. bir taraf biraz kurnazca iş yaparken diğer taraf pasif bir şekilde belki şu an onu engellemeye çalışıyor. Zaten turist vizesi al gel olsaydı o zaman şu şans kartını niye çıkarsınlar? Şans kartı ya da fırsat kartından bahsettiniz. Bir de bunu açıklayalım. Fırsat kartı ne demek? Haziran 2024'te yürürlüğe girecek. Bunun detaylarını biraz açabilir misiniz? Şans kartı dediğiniz gibi Haziran'da yürürlüğe girecek. Nedir işte, aslında iş bulma vizesi gibi düşünün şans kartını. Yani şimdi temelinde şu: şans kartına başvuran ve şartlarını yerine getiren kişi, ki ona sonra bir değiniriz, buraya gelip bir senelik bir süre burada kalıp iş arayabilecek. İş bulduğu anda zaten o şans kartı, buradaki iş arama vizesi diyelim ona, oturuma geçecek. Asıl temeli bu. İnsanlara yani buraya gelip iş bulmaları konusunda bir kolaylık sağlayacak. Başvuruyu yaparken ben fırsat kartına başvuru yapacağım ve iş aramak için vize istiyorum diye mi başlaması lazım? Ya zaten o belirli işte ön şartları var. Örneğin işte bir puan sistemi var. 6 puan toplamak gerekiyor. İşte puan nedir? Almanca dil bilgisine puan var. Seviyeye göre daha fazla puan var. O puanlara şimdi bir aldım yanıma, listeden bir bakarız. İngilizce bile puan getiriyor. Eşim aynı şekilde şans kartı sahibi olabilecek durumda puan geliyor. Bana sahip çıkacak Berlin'de veyahut Almanya'da bir işveren, bir akraba var, puan getirir. Önceden burada bulunmuşsam eğer puan geliyor. Yani puan ve tabii ki meslek eğitimi haliyle bir de eğitim seviyesine göre de puanlar var. Bütün bu söylediğiniz maddelerin puanlandırıyorlar. O puanlandırmaların sonucunda topluyorlar. Ne kadar puana sahipsen şansın daha mı artıyor? 6 puan toplamak gerekiyor aslında. Ne varmış burada? Örneğin iyi Almanca dil bilgisi, yani B2 seviyesinde 3 puan getiriyor zaten. İşte B1 2, A2 1 puan, İngilizce C1 olması şartıyla 1 puan getiriyor. B1 seviyesindeysek eğer 2 puan zaten bir cebimizde. Yaş var. 35 yaşından ufak isek eğer 2 puan geliyor. 40 yaşı altındaysak 1 puan geliyor. Yani 35-40 arası 1 puan, 35 altında 2 puan. 6 ay Almanya'da bulunduysak önceden, bir önceki bir tarihlerde 1 puan. Onun da amacı ne tabii ki bir Almanya bağlantısı var. Yani ilk defa gelinmiyor. Evet. Daha çabuk adapte olabileceğini düşünüyorlar. Dediğim gibi eşin de şans kartı şartlarını yerine getirmesi ve birlikte gelme arzuları mevcut ise 1 puan geliyor. Evet. O biraz tabii bakacağım, çok merak ediyorum nasıl olacak. Şimdi karı koca geliyorlar. İkisi de şans kartına mı başvuracak? Şimdi aslında olması lazım, onu söyleyeyim. Şans kartı başvurusu yapan kişi bir sene burada iş arayabiliyor ya, iş aramada eşini getirme hakkı yok. Öncesinde eşi getirmek için dil şartı aranıyordu, başka şartlar aranıyordu. Ya da bekar birisiniz mesela, kendi annenizi babanızı getiremiyordunuz. Şu anda sanırım bu yeni yasayla beraber bunlar da değişti. Daha kolay gelmeleri açısından sanırım. İşe başladığı zaman fırsat kartı alıp iş aramaya gelen kişi eşini, ailesini getiremeyecek. Şu anki olduğu gibi. Çünkü o geçici ve belli olan bir süre. Ne zamanki iş buldu ve iş oturumuna geçildi, o zaman eşi, çocukları zaten getirebilecek. Dediğiniz gibi dil bilgisi şartına bakmaksızın. Ayrıca anne baba veyahut da kayınvalide, kayınpeder. Tabii burada kolaylık var elbette ama tabii getiren kişi şunu da düşünmesi lazım. O bütün ailenin anne baba, kayınvalide, kayınpeder genellikle, öyle tahmin ediyorum, emeklilik yaşında olan kişiler olur. Buraya geldikten sonra çalışmayacaklardır. Geçimini sağlayacak durumda olması gerekiyor getiren kişi. Bazen göz ardı ediliyor. Çok güzel. Gelsinler. Şimdi eş gelecek, 2 tane çocuk gelecek örneğin, kendisi var. Anne baba gelecek, 6 kişi. Bunların bir, geçimini sağlayacak durumda olması gerekiyor. 2, bir de sağlık sigortası hiç böyle gündeme gelmiyor. Şimdi Almanya'da yasal olarak mecburi bir sağlık sigortası var. Onu anne babaya kim yapacak, nasıl olacak, Türkiye üzerinden mi yapılacak? Aslında Almanya'da geçerli bir sigorta istenir genelde.
Ona bir detaylı olarak baktım, bir çözüm bulamadım. Varsa da ben görmedim. Diyelim ki normal sigortalanacaksa bu kişiler ya devlet sigortası ya da özel sigorta üzerinden, oradaki meblağlar da hani yüksek olabilir tabii. Buna bir çözüm gelir mi arada? Doğrusu bilmiyorum ama şu an mevcut yasal durumda buraya yerleşen kişi geçimini sağlayacak ve sağlık sigortası mutlaka olacak. Bizim zamanımızda bir de şey vardı. Belirli evin metrekaresini hesaplıyorlardı. Çocukları getirmek için hesaplıyorlardı ve eğer yeteri kadar büyük değilse metrekaresi getirme imkanı da yoktu şu anda. Aslında bu yeni yasayla bence bu da çok büyük bir kolaylık. Tabii de o da kalktı şu Evet. an. Yani ona da bakmıyorlar. Belirli bir süre için bakmayacaklar. O zaman ne anlama geliyor? Teoride tek odalı bir eve 5 kişi gelebilir mi? Gelebilir. Muhtemelen gelebilir. Çünkü yasa özellikle orada bir sorun çıkarmak istemiyor. Onun da sebeplerinden birisi mutlaka dediğim gibi hem genel anlamda kolaylaştırmak istiyorlar zaten. Almanya belirli bölgelerde özellikle ev bulmak da öyle kolay bir şey değil biliyorsunuz. Yani Berlin ve büyük şehirlerde zaten çok zor. Bence en önemlisi gerçekten artık o zorlukları kaldırmaları gerekiyor. Çünkü o kadar çok eleman eksiği var ki. Onun dışında şimdi bunu bir de hesapladığınız zaman buradaki nüfus demiştiniz yaşlanıyor. Çalışan yok. Benim emekliliğimi ileride kim ödeyecek? Sağlık sigortasına kim parayı yatıracak ki ben hastalandığım zaman kasada para olsun? Şimdi onları hepsini düşünmeleri gerekiyor. Çünkü Alman nüfusu yaşlanıyor. Öyle de devam edecek. Doğum oranı da pek yüksek değil anlaşılan. O zaman yeni insanlar gelmesi lazım ki bizim bu sosyal devlet olarak da hayatta kalabilmemiz gerekiyor. Yani Almanya olarak. O nedenle tabii ki eleman gelecek, çalışacak. Gelmek de zorunda. Gittikçe de bence kolaylaşacak. Çünkü o 2020'de çıkan ilk yasada da iyi niyetlilerdi ama böyle yine olmuyordu. İstedikleri sayıda insan gelmedi. Tamam, bir pandemi devreye girdi. O biraz şanssızlık tabii ki. Zaten istese de insanlar gelemiyordu. Ama o kolaylıkları sağlamazlarsa tabii ki insanların, şöyle diyeyim, bir de Almanya illa ilk tercih edilen ülke de değil. Yazılımcılarda örneğin Kanada yani böyle örneğin. İlla böyle Almanya olsun Amerika, demiyorlar da bakıldığı zaman. Yani biraz rekabet ortamına da ayak uydurması lazım. İnsanlar İngiltere'ye gidip şirket kurmayı tercih ediyor. Özellikle Türklerde böyle İngiltere sevdası daha çok, böyle Londra'ya yerleşelim. Hani startuplar, yazılımlar, sormak lazım neden? Ve yok hani orası böyle, orada insanlar hemen işe başlayabilirken burada böyle kendini bir ispat etmesi, bir o yabancılar dairesinde gitmeler, gelmeler, o işlerin uzaması biraz insanların gözünü korkutuyor. Benim birçok müvekkil var. Türkiye'den bile şu an bu iş uzadı. Biz Almanya vize başvurumuzu iptal edelim. Ne olacak diyorlar. Evet. Çünkü herkes böyle illa Almanya'ya kapak atayım, orada kalayım derdinde değil ki. Türkiye'de çok üst düzey, çok kaliteli insanların da Avrupa'da iş yapma arzusu var örneğin. Onların böyle bu tür hani işlemlerin uzaması, böyle bir muameleyi zaten tenezzül edip kabul edecek kişiler de değil. Evet. Aslında yasayla ilgili bayağı kolaylıkları biz bahsediyoruz ama sizin dediğiniz gibi böyle sürekli duyduğumuz şey de aslında bürokrasinin yavaş ilerlemesi, konsolosluktaki işlemlerin yavaş ilerlemesi. Bütün bu kolaylıklara rağmen aslında insanlarda yine de istediğimiz şekilde şartları yerine getirdiğimiz halde çok zorlu bir süreç yaşıyoruz diye açıkça bunu da söylemek gerekir. Tabii o 81A var ya, hızlandırılmış başvuru şekli. Diyelim dün birisi yazmıştı. Hani normal süreler belli. Hani çok hızlı bir şekilde haftalık sürelerde aslında işlemler hallolması gerekirken sözde memurun hasta olması nedeniyle işlemler uzadığını bildiriyorlar. Hani aslında hızlı olması gerek bu işlemler. İşveren birisini istiyor, eksiği var, bulmuş, onu buraya getirmek istiyor. Onun tek derdi o sonuçta. Ve aslında Almanya'nın da derdi olması lazım, o iş açığını kapatmak. Ama böyle sürekli, yani konsolosluk o konuda biraz hızlı çalışıyorlar. Bu hızlı 81. maddeye göre. Çünkü orada belirli bir meblağ ödüyor sonuçta bir de işveren. Daha yüksek bir meblağ ödeyerek o işlemleri ilk Almanya'dan onaylatıp ondan sonra konsolosluğa gidiyor. Ama o bile uzun sürüyor. Ama düşünün, bir şirket kurulumu freelance, onlar da dahil edersek, dün bir tanesi aradı, rekor böyle 7 aydır bekliyormuş. Yani reaksiyon yok daha. 7 ay da uzun bir süre. Çok uzun. Şimdi orada da bizim bahsettiğimiz bu freelancer'lar ne oluyor? Sanatçı oluyor. Şimdi 6-7 ay bekletiyorlarsa bundan sonra daha neler olur deyip vazgeçenler de çok. Veyahut da ısrarla bekleyenler de tabii ki var. Ama başka ülkelere gitmeleri de gayet doğal. İnanılmaz bir sayıda başvuru var. Çalışan sayısı belli.
Aynısı burada yabancılar dairesinde de geçerli. Hani özel kurum değiller sonuçta. Yoğunluktan dolayı yani konsolosluklar da tabii ki çok yüksek sayıda başvurular oluyor. Buraya gelenlerde de aynı şekilde. Yabancılar dairesi olsun, konsolosluk olsun, tabii özel kurumlar da değil. Hani bir sezonluk olarak şimdi bir 50 kişi daha çalıştıralım diyemiyorlar. Hepsi devlet kurumu olduğu için bunun belirli prosedürler var. O nedenle o mevcut sayıdaki insanlarla çalışmak durumundalar. Tabii. Başvuru sayısı da çok yüksektir muhtemelen. Ama eleman sayısı az. Yani şimdi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve diğer taraflarda yani sayı belli zaten. Oraya takviye eleman almaları zaten şey olarak mümkün değil. Devlet kurumlarının çalışma şekli biraz farklı. O nedenle onları da anlamak lazım. İDATA üzerinden her şey yürüyor. Tabii ki o belki bir kolaylık onlar için ama sayı çok. Ben ilk geldiğimde mesela 2000 yılında Hamburg'ta bu diplomanın tanınma süreci o kadar zorluydu. 6 ay bekliyorduk vesaire. Almanya'ya yurt dışından gelip çalışmak isteyen birisinin diploma tanınırlığı süreci olacak mı? Yurt dışındaki diplomat oldu biz hemen kabul ediyoruz mu diyecekler. Şimdi üniversite mezunlarının zaten bu ANAB'in üzerinden diyelim koruma altında olmayan mesleklerden yola çık. Diğer meslek dalları işte mühendislik olsun, yazılımcılar olsun veya işletme mezunları ne varsa işte koruma altında olmayan meslek dallarına bakarsak sonuçta ANAB'in üzerinden eğer okumuş olduğu üniversite o listede H+ olarak geçiyorsa ve okuduğu dal da varsa o listede sorgulanmadan zaten Blue Card'ı onaylıyorlar. Bazen şey oluyor, üniversite diyelim H+ olarak geçiyor ama okumuş olduğu bölüm yok listede. ANAB'ine başvuru yapılıyor yazılı olarak. Deniliyor ki işte benim bölümüm sizin listede yok. Lütfen bunu ekleyin. Bütün evraklar, gereken evrakları gönderiyorlar. Biz teknolojide fazla ilerlemiş değiliz. Hala posta yoluyla değil mi? Postayla gidecek, postayla gelecek. Ama Blue Card başvurularında 2 haftalık süre içinde aslında yanıt vermeleri gerekiyor. Hızlandırılmış bir işlem. Ücreti de 200 euro ama oluyor. Evet. Yazı geliyor bir tane. O yazıyla gidiyorsunuz başvuru yaparken konsolosluğa örneğin. Bakın benim bölümüm tanınan bölümler diyorsunuz ve Blue Card üzerinden ilerliyor. Koruma altında olan meslekler biraz farklı. Orada bir de şey de var bazen. Mühendis olarak veyahut da mimar olarak diyelim bütün her şey okey. İş buldum. Blue Card'la gelebiliyorum. Mimar olarak geldim. Şirket kurdum. Kendim mimarlık ofisi açmak istiyorum. İlk önce o mimarlar odasından tabii ki gerekli o denklikleri yapmam gerekiyor. Yani oradaki eleman olarak çalışırsam çünkü tepemde bir amir var zaten imza yetkisi olan sorun değil. Ama kendim mimarlık ofisi açmak istersem. O yüzden bazen şirketler kuruyoruz. Mimarlık hizmetleri sunuluyor. Mimarlık değil de mimarlık hizmetleri deyince aslında Türkiye'den gelen mimar da burada şirket kurabiliyor. Türkiye'de de muhtemelen öyledir. Koruma altında olan meslekler öyle herkes istediği gibi yapamıyor. İşte o denkliklerle Anerkennung von Berufsqualifikation außerhalb der EU. Yani bunu hangi web sitesinden bakabiliriz? Bunu ben Goethe Enstitüsü'nde İstanbul'da bir toplantı vardı. Orada bana bakalım neredeymiş? Goethe'nin aslında Goethe Enstitüsü'nün Goethe.de sayfasına bakabiliriz. Burada zaten diplomaların tanınmasıyla alakalı bütün detaylar yazıyor. Burada biraz tabii ki espri şey olmuştu hani komik hani toplantıda biraz bu konuyla ilgili bilgi verirken hani çok basit deyip ondan sonra şöyle bir şey verdiler bana. Onu açmak, göstermek istiyorum. Bir süreç. Basit bir işlem olarak görünse aslında de yol haritası gibi olmuş değil bayağı bir evet. Şimdi baktığınız zaman işte dedim ya o Blue Card'lık meslekler şurada başlıyor. Hemen okeyleniyor. Ama şu aradaki tabii ki özellikle burada doktorlar olsun başka alanlarda koruma altında olan diyelim ona reglementierte Berufe diyorlar. Aslında işte bir diyelim ona koruma altında olan mesleklerde mutlaka tabii ki diplomalar, tercümeler, dil sertifikası, buradaki sınav onlar hepsi yapılması gerekiyor tekrardan. Çünkü bu Türkiye'deki diplomanın denkliği olması gerekiyor. Hani dediğim gibi Blue Card'la gelmek istiyor eleman olarak. Baktığınız zaman ANAB'in üzerinden diploman var mı? Var. Şirketten bir tane iş sözleşmen var mı? Var diyorsunuz ve
aslında buraya gelip başlıyorsunuz ve biliyorsunuz o işte Blue Card'daki avantajlar, 21 ay sonra süresiz oturuma geçişler falan gibi çok avantajlı zaten. Eskiden de vardı. Bu yenilik değil. Yenilik burada sadece Blue Card'da maaş seviyesinin düşmesi. Bilmeyenler vardır belki, bu mavi kart diyoruz. Örneğin doktorluk gibi, mühendislik gibi, yazılımcılık gibi, yani diploması olan, üniversite diploması olan kişilerin başvuru yapabileceği ve burada bir şirkette söylediğiniz şartları yerine getirdiği zaman rahatlıkla alabileceği çalışma izni. Maaş sınırı 45 binden 41 bin euroya mı düştü? Yıllık brut olması gerekiyor. Yani mavi kart Kasım 18'e kadar aranan mesleklerin dışında normal mesleklerde 58 bin küsürdü zaten. Onu 15 bin euro düşürdüler. Bayağı düşürüldü. Ayrıca bir de işte gençlere, yani 3 yıl olması lazım. Üniversiteden ayrıldı. 3 yıllık süre içinde buraya gelirse de o 41 bin dediğiniz işte seviyesinde buraya gelebiliyor. Seviyeyi düşürme sebepleri aslında tabii ki işverenle ilgili. Yani 58 bin ödemek başka. Evet, 43 bin ödemek başka. Büyük şirketlerde bile yazılımda normalde hiç tecrübesi olmayan birisi bile 35 bin, 40 binle başlayabiliyor. Türkiye'de diyelim ki 2-3 yıl, hatta 5 yıl, 10 yıl çalışan birisi için aslında bu miktar gayet makul. Yani herhangi bir şirkete gittiğiniz zaman, bu fiyatla anlaştığınız zaman bu fiyat belki de sizin beklentinizin altında bile kalabilir, onu söyleyelim. Burada tek sıkıntı, belki onu dile getirmek lazım, fark ediyorum. Almanya'daki şirket aslında Türkiye'den istiyor elemanı, gelsin diyor, ama bir de işi tam bilmeyenler için bir belirsiz bir prosedür. Diyelim Türkiye'den birisi başvurmuş, çok iyi, istiyorum diyor. Ne yapacak? Sözleşmeler nasıl hazırlanacak? İşte iş tanımlaması var, o nasıl yapılacak? Konsolosluğa gidildiği zaman vizesi ne zaman çıkacak? O bütün o soru işaretleri böyle çoğaldığında, ki burada da tabii çok kişi var iş arayan, vazgeçip Avrupa Birliği'nden birisini, Amerika'dan birisini bulmayı tercih ediyor. Çünkü onların öyle sıkıntısı yok. Doğru. Yani aslında böyle en güzeli, burada en kolay yol aslında üniversiteler için hala geçerli bu. Bir iş arama vizesi. Bir seneye çıkacak. Şu an diyelim 6 aylık bir süre. Veyahut da en tercih ettiğim, aslında onu söylemek lazım, belki dil öğrenmek için gelmek. Burada da birkaç değişiklik olacak ki o değişikliklerden birisi, örneğin Mart'ta işte dil kursuna gelen kişinin 20 saat burada bir de çalışabilmesi olacak. Aslında yasanın önünü açtılar değil mi? Önceden çalışamıyordu. Aynen, önceden çalışılamıyordu. Şu an 20 saat çalışabiliyorsunuz. Önceden bloke hesap istiyorlardı. Onu hala istiyorlar. Orada değişiklik yok ama siz geldiğiniz vakitten itibaren bir iş kontratı sunabilirsiniz. 20 saat çalışacağınız bir iş yeri bulursanız, o zaman o bloke hesabın yerine 20 saatlik o çalışma karşılığında, haftalık 20 saat bu tabii ki, 20 saatlik çalışma karşılığındaki maaşınızı da gösterebileceksiniz. O zaman bloke hesap eğer yoksa, diyelim nakit yatırılacak para, o da ortadan kalkacak. Böylelikle ne olacak? Geleceksiniz, Almanca öğreneceksiniz. Yanı sıra çalışacaksınız, deneyebileceksiniz bir yerlerde çalışmayı. Ya bu arada kafede garsonluk da yapabilirsiniz. O ayrı konu. Doğru. Ama diyelim kendi meslek dalınızda çalışacaksınız. Biraz tecrübe edinip, Almanca öğrenip, o bittikten sonra dil kursu zaten direkt o sonradan ya iş arama oturumuna, vizesine geçecek hiç dönmeden Türkiye'ye, veyahut da zaten o arada iş bulacaksınız. Şöyle bir sorun var Cem Bey. Türkiye'de deneme süreci biraz daha kısa ve çok daha hızlı şekilde işte kadroya geçirilebiliyor. Ama Almanya'daki sorun şu, yazılımda örnek veriyorum ben. 6 ay boyunca deneme sürecini beklemeniz ve geçmeniz gerekiyor. 6 aydan sonra şirket söylüyor. Burada yazılımda da bazı arkadaşlar da bu zorluğu gördüm. 2-3 ay sonra birden çıkarıldığını, ne yapacağını şaşırdığını anlatanlar da oluyor. Ya işte o iş hukuku biraz evet farklı, doğru. Yani maksimum zaten 6 ay, daha kısa da olabilir ama hiçbir işveren de şimdi daha kısa deneme süresi koymuyor. 6 ay çünkü iyi bir süre. O 6 aylık süre içinde 2 haftalık fesih ihbar süresinde işçiyi çıkarabiliyor. Karşılıklı çıkabiliyorlar ama 2 haftalık bir fesih ihbar süresi var. 2 ay sonra da olabilir. Bazıları var, Blue Card'da geliyor, işe başlıyor, 2 hafta sonra gönderiyorlar. Bazıları geliyor, adam vazgeçmiş oluyor, işe başlamıyor. Hani vizesi var. Onlar tabii haliyle çok stres oluyorlar. Evet. Ama onu ben hep diyorum, fazla stres olmayın. Zaten sizin o diplomayla buraya gelmeniz zaten her zaman için mümkün. O iş yeri olmadı, o zaman başka yer olacak. Yani orada tek önemli olan, ya hızlıca bir iş bulacaklar, başka bir iş. Bulamadılarsa da gerçekten gidip yabancılar dairesinden korkmadan, böyle bir şey başıma geldi. Çünkü kimsenin o suçu değil. Yani olabilir.
işveren sevmemiştir, siz beğenmemişsinizdir, bir şey olmuştur, bir mobbing hemen, yani her şey olabiliyor iş yerinde. Yabancılar dairesine gidip böyle bir şey başıma geldi, ben iş arayacağım deyince size zaten 6 aylık bir süre tanıyorlar. Yani orada rahat olabilirsiniz. Muhtemelen zaten vizeyle geleceğiniz için hani diyelim 6 ay 1 senelik vize veriyorlar ya, D vizesi girişte. Evet. Zaten bizi yorma, git işini bul ondan sonra gel dedikleri de oluyor. Çünkü o kadar yoğunlar ki gelip her bir konuyla, özellikle şimdi büyük şehirlerden tabii bahsediyorum. İşini bul ondan sonra gel, zaten legal bir oturumun var diyorlar. Hani tamam, o hangi iş olduğu yazsa bile içinde, ki o iş artık yok, doğru. Aslında en güzeli gidip her şeyi beyan etmek. En azından yoğun oldukları için bu Berlin'de şeye geçtiler. Mail artık kabul edilmiyor. Kontak formları var internette, web sayfalarında. Ha, evet. Kontak formuna diyelim başıma şu geldi, ben ne yapacağım dedi, ona yanıt gelene kadar, şey olana kadar hani rahat olabilirler. Kimse alıp da sınır dışı etmez. Çünkü zaten aradığımız insanlar bunlar. Beyanda bulunduğun tarih varsayılıyor ya, orada beyanda bulunduğun tarihte, eğer senin vizenin bitmediği tarihte beyanda bulunduysan zaten cevap da geç geldiyse orada... Tabii zaten sayfaya girdiğiniz zaman sonradan değil, başında zaten diyor şu başvuruyu artık neyse, eğer uzatmayla ilgiliyse veya oturumunuzla ilgiliyse bu işlem sizin vize sürenizden sonra görülürse de oturumunuz devam etmektedir diyor. Bunu bazen onu söylemek lazım, yanlış anlayanlar var. Bu Schengen vizesi için geçerli değil. Hani bazılarına öyle bilgi de geliyor çünkü. Schengen vizesinle gelmiş. Oraya başvuru yaptığım zaman benim oturumum var anlamına gelmiyor. Özellikle bir parantez içinde bir yerde yazıyor. Onun için değil. Sadece D vizesine gelmiş. Yani burada kalıcı olabilir. Hani dil kursu olabilir, işi arama olabilir. Onlar hepsi D vize olarak geçiyor. Evet. Schengen vize için geçerli değil. Ama doğru. Başvuru yaptınız. Yanıt gelmedi. 3 ay vize süresi dolmuş, bitmiş. Burada legal durma, yaşama hakkınız var. Tek yapamayacağınız, Türkiye'de mi uçamayacaksınız? Yurt dışı seyahatleriniz olmayacak. Onun için de yine o kontakt formuna girip acil bir işim var, Türkiye'ye gitmem gerekiyor deyip o Fiktionsbescheinigung dedikleri geçici oturumu isteyebilirsiniz, talep edebilirsiniz. Genelde onu hızlı çıkarıp gönderiyorlar postayla. Bir de diplomaya geçtik, onları da anlattık Cem Bey. Şimdi bazı alanlarda, mesleki alanlarda, örneğin işte ben bir marangozsam, aşçıysam ya da teknik anlamda bir şeyler yapıyorsam burada sertifika ya da diploma yerine 3 yıllık mesleki deneyim istiyorlar. Bunu nasıl kanıtlayabilirler başvuru yapanlar? Şimdi mesleki deneyimin dışında tabii şey de gerekecek. Yani Türkiye'de bir meslek eğitimini tamamlamış olacak. Evet. Hani marangoz ne olur Türkiye'de, ne alıyorlar? Ustalık belgesi mi alıyor? Evet. O meslek eğitimini tamamlamış olacak. Ondan sonra işte dediğiniz gibi mesleki deneyim en güzel nereden kanıtlanır? Ya bonservis yazısı olur. Hatır gönül işi de olabilir o. Ama özellikle diyelim SGK dökümünde, çünkü orada çalışmış olduğu süreler ve hangi meslek dalında çalıştığı şifre kodları var. O koduna göre eğer uyuyorsa en güzel kanıt aslında SGK dökümü olur. E-Devlet sanırım SGK dokümanlarına artık oradan direkt çıkıyor. Orada zaten belli, hani tüm dökümü alıyorsunuz. Son sayfasında da zaten meslek kodu yazıyor. O meslek kodu da neyse zaten görebiliyorsunuz. Evet. Eğer dalınızla uygunsa, ki öyle olması gerek o dalda çalışıyorsanız, o zaman bir sıkıntı yok. Eğer yoksa, o da var işte, bir yine şansımızı deneyelim diyorsanız şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Hani Alman, şimdi en garanti o ve onu istiyorsa diğerinden de onu isteyecektir. Çünkü idari hukukta hep şey vardır. Başvuru sahibi kanıtlamak için elinden gelen her şeyi yapmakla yükümlü. Hani bu kadar bende yok diyemiyor. O zaman karşı tarafta vermem diyebiliyor. Bizim öyle birkaç sıkıntımız var. Özellikle Almanya nezdinde örnek veriyorum. Bu yurt dışında kalma süreleri var ya, 6 aydan falanlar var, gelmeyenler var. Değil mi? Orada Alman tarafının şeyi çok belli. Yurda işte giriş çıkış belgesi istiyor emniyetten, Türkiye emniyetinden. Onlar alamıyor. Vatandaştan istiyor. Çünkü orada dakikasına, gününe her şey detaylı bir şekilde Türkiye onları kayda geçiyor. Nereden girildi, nereden çıkıldı Türkiye'ye. O artık safe olduğu için onu istiyor. Bende yok diyemiyorsunuz. Ama kendisi alamadığı için vatandaştan istiyor. Vatandaş o belgeyi sunmazsa istediği olmuyor.
Bir de şeyi duymuştum ben aslında, bu mesleki eğitim sertifikaları ve diplomaları ile alakalı yurt dışına çıkabilmek için, Almanya'ya çıkabilmek için çok hızlı şekilde diplomalar verildiği için artık Almanya'da bunlara güvenemiyor ve belirli okulların işte kursları kabul ettikleri bir liste varmış. Çok hızlı şekilde böyle kurslar kurup hızlı şekilde bir ay içerisinde parayla sertifika dağıtanlar olduğu için. O zaman dediğimiz olay işte. O evet. Hani diploma sorun değil, hallederiz kısmı. İşte o yasada şimdi öyle bir şey yok. Hani bu kurumdan gelecek, buradan, tek dediği Türkiye'de eğer kabul görüyorsa diploma, ben de kabul ediyorum diyor. Dediği o aslında. Ama tabii bu yönetmelik, iç yönetmelikte böyle şeylerle karşılaşmaya başlayacaklarsa mutlaka daha detaylı soruşturma yapacaklardır elbette. Cem Bey, yazılım kısmına gelelim. Bu kısım önemli. Aslında bütün meslekler arasında en kolay gelebilen meslek yazılım mesleği diye. Yazılımla alakalı şartlar neydi, neler değişti şu anda? Yazılım dediğiniz gibi önceden de kolaydı. Şu an yine kolay ve daha da kolay. Neden daha kolay da şu: üniversite mezunu olmayan kişinin de belgeleyebiliyorsa tecrübesini, sertifika sunabiliyorsa onun da Blue Card'da gelebilmesi. Hani Blue Card'da gelebilmesi aslında değişiklik. Bu yönü çok güzel çünkü Blue Card, mavi kart dediğimiz aslında üniversite mezunlarına veriliyordu. Ama yazılımda da üniversite diplomanız olmadan yazılım alanında sanırım 3 yıllık deneyim 2 yıla mı düştü? Öyle bir şey hatırlıyorum. Rahat bir şekilde artık ve dil şartı olmadan 2 yıllık ya da 3 yıllık deneyiminizi belgeleyebiliyorsanız da SGK üzerinden de dokümanları çıkartabiliyorsanız daha kolay. Aynen. Onun için nerede o değişiklik o. Bir de Blue Card'ın hani genelde zaten anlatmıştık. O 21 aylık süre içinde avantajları, süresiz oturuma geçebilme imkanı tabii ki çok iyi. Yani gerçekten o üniversitelere aslında verilen bir hak. Şimdi örneğin üniversite mezunu olmayan bir kitleye de o hak veriliyor ve mutlaka kullanmak lazım. Türkiye'den gelen yazılımcılar da gerçekten çok iyiler. Hani şimdi farkında Alman tarafı da. Çok pratik, çok hızlı ve çok çözüm odaklı iş yapıldığı için bütün o dünya genelinde bakıldığı zaman bence Almanya'nın Türkiye'den göç alması Almanya açısından çok iyi. Çünkü bir dost bir ülke var yani. Bazen burada gurbetçi, yani burada büyümüş olanlar belki Almanya'ya karşı herhangi bir sebepten dolayı tepkileri olabiliyor biraz, ama Türkiye'de yaşayan kişiler gerçekten Almanya'yı çok pozitif, yani çok dost olarak görüyorlar. O nedenle aslında Almanya'nın bir kazancı olacak. Tabii üzücü. Yani Türkiye'den belki buraya gelmeleri, evet, Türkiye'ye de bir faydaları olmasını isteriz. Ama ben orada takılmıyorum ona. Buradaki tecrübelerini belki 3-5 sene kazandıktan sonra Türkiye'ye geri gidip bilgi toplayıp dünyadan tekrardan geri dönülmesi aslında Türkiye açısından da bence faydalı olacak. Ülkenin aslında daha da kalkınmasını sağlayacaklar. Kesinlikle. Buraya yazılımcı olarak gelmek isteyenler için ne öneriyorsunuz? Burada başvuru yapabilecekleri yazılım şirketleri var mı? Kimlerle irtibata geçsinler? Türk girişimcilerimiz var mı? Şey olarak hani yazılım alanında benim tavsiye edebileceğim zaten bildiğimiz platformlar üzerinden de iş bakmaları, aramaları, ama hepsinde tabii hep şu sıkıntıyla karşılaşabilirler. Ne zaman geleceği bilinmediği için o iş arama diyeyim, link ne var işte, isim olarak LinkedIn var, işte ondan sonra Make It in Germany'de örneğin, Make It in Germany'de de çok iş ilanları var bu arada. O yine resmi sayfa gibi, o Make It in Germany'yi biliyor musun? Yok, onu sayfa o. Make It in Germany. Make It in Germany. Paylaşacağım ben aşağıda. Orada da iş ilanları var. Ama aslında tabii buraya iş aramak için gelmelerini belki tavsiye edebilirim. Tabii bir şey olarak biraz külfetli olabilir. O geçimini sağlayacak para göstermeleri gerekiyor. Ama aslında arayanlar var. Hani Make It in Germany tarzı olabilir, LinkedIn'de olabilir. Biz de şimdi örneğin artık çok talep olduğu için özellikle yazılım alanında belirli çok spesifik alanlarda, şimdi biz de öyle burada bir devlet kurumu, yarı devlet kurumu olup oradan ayrılıp şu an özel sektöre geçip, ama özellikle o devlet kurumlarıyla birlikte çalışan şirketlerle böyle işbirliği yapıyoruz. Yani işbirliği derken onlar işlerini, ben danışmanlık veriyorum gerekirse. Şimdi onlarla biz bir konuştuk. Örneğin CV toplayıp belirli alanlarda onları da gönderiyoruz. Çünkü onlar direkt zaten nokta atışı kimin ne aradığını biliyor. Yani özellikle yazılım ve enerji alanında diyelim çok talepler var. Benim de biliyorsunuz işte YouTube, Instagram, TikTok'ta böyle şeylerim var. Yine video paylaşımlarım. Orada TikTok ve Instagram üzerinde özellikle bir reklamını yaptık. Başvurunuzu bize gönderin. Biz onu ileteceğiz ve onlarla bayağı sıkı çalışıyoruz. Hem destek olalım, hem de gerçekten nokta atışı olsun ve Türkiye'den gerçekten düzgün ve kaliteli insanları ben buraya aslında
gelmesini çok da istiyorum da. O yüzden orada da böyle bizim bir desteğimiz olsun istedik. Çok güzel. Buradaki o Alman kurumlarına aslında Türkiye'deki potansiyeli aslında göstermek de istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bir tane burada Berlin'den bir resmi bir kurumdan birisine İstanbul'a gitmiştim geçenlerde. Kanyon'da öğle yemeği yedik. Adam şimdi orada şey dedi ya burası böyle Milano gibi falan. Şimdi deyince insan biz Türkiye'nin ne olduğunu biliyoruz da demek buradakiler onu da bilmiyorlar tam. Tabii. Onları gösterip o yazılımcılar işte belirli bu coworking space'ler var çok meşhur Türkiye'de. Oralara bir gezdirdim baktım. Gerçekten şeyi değişti. Yani fikri değişti Türkiye ile ilgili. Algısı değişiyor değil mi? Herkes için geçerli hani gelen böyle resmi kurumlardan. Çünkü Antalya'ya gidip sahilde günü geçirmek farklı. Ama bir de İstanbul'un iş piyasasına girip neler olduğunu görmek çok farklı. Orada ne kadar kaliteli insan olduğunu, herkesin nasıl İngilizce konuştuğunu, Almanca, başka diller var. Hani onu sanki görmüyorlar gibi. Evet. Onu göstermemiz gerekiyor sizler. Kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum. Ben de hep anlatıyorum. Hamburg Üniversitesi'nde de ilk karşılaştığımda yaşadığım önyargı buydu. İnsanlar görmediği için hep kafalarında bir resim var ve o resimle aslında gelen kimse o kişiyi de o şekilde değerlendiriyorlar. Son soruma geçeyim Cem Bey. Diyelim ki birisi tamam karar verdi. Ben Almanya'da yurt dışına açılmak istiyorum. Kariyerimi devam ettirmek istiyorum dedi. Nereden başlamalı? Ne yapmalı? Başvuru sürecinde ilk yapması gereken şey ne? Aslında ilk yapması gereken tabii buradaki çalışacağı muhatap kişiyi ya bulacak ya da yoksa buraya nasıl gelirim konusuna bir yoğunlaşacak. İş bulma vizesinde veyahut da dil kursu üzerinden gelmesi gayet mümkün. Kolay olup işte Schengen vizesinde geleyim bakayım tabii ki isterlerse onu da yapabilirler. Ben şey yapmıyorum, karşı gelmiyorum o da olabilir. Ama aslında en düzgün ne olur bir işveren bularak bütün işlemleri hızlı bir şekilde zaten Blue Card olduğu için işlemler çok hızlı halloluyor. Buraya gelmesi. Geldikten sonra da zaten yine belirli aşamalarda gereken böyle faaliyetleri olacak tabii ki. Ama geldikten sonra korkutmamak lazım. Çünkü bürokrasi burada da pek şey değil öyle kolay değil ama aslında ilk yapması gereken gerçekten burada iş yeri bulması. Evet. Şunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Gerçekten üzülüyorum bazen. Aracı şirketler oluyor. Aracı şirketler işte elemanları burada işe alıp sözde kiralama şirketleri var. Onlar böyle bir çalışıp sonra geri döndükleri zaman biraz böyle mağduriyet yaşayabiliyorlar. Özellikle bazı şirketlerde Blue Card vaadinle örneğin düşünün ki işte karı koca mühendisle mimar. Gelin diyor ama ikinizi tek maaşla çalıştırırım gibi. İkisini de kullanıp hani o 21 aylık süreyi iki tarafta aslında böyle win-win gibi görüyor ama aslında üzücü tabii. Birisi az maaş ödeyip aslında iki kişi çalıştırıyor. Tekini gösterip. Diğer tarafta işte şu 21 ayı atlatayım da ben süresiz oturumu alayım ondan sonra giderim diyerek böyle bir değişik böyle bir mağduriyet de yaşandığı oluyor. Aslında bunu tabii hak etmiyor Türkiye'deki o üniversite mezunu. O yüzden kesinlikle buraya gelebilecek öyle düşünmesi lazım. Bir yazılımcı istiyorsa buraya her halükarda gelecek. Hiç onun bir tartışması bile yok. Hani acaba olur mu değil. Tabii ki olacak. Önemli olan sırf nasıl bir kaliteli iş bulup siz hayat kalitenizin işte burada nasıl üst düzeyde tutacaksınız. Hani gelip gelmemek mesele değil. Geldikten sonra aslında nasıl bir yaşam sürdüreceğim o mesele. Çok seçme hakkınız var. Hani tek değil. Gerçekten çok şirket var. Önemli olan sırf o şirketlere ulaşabilmek. O biraz zor gibi. Yani çok var böyle işte meslek danışmanlığı veyahut da iş danışmanlığı. Türkiye'de de çok var. Şimdi o Türkiye'dekiler de sonuçta taşeron olarak buradakilere gidiyor. Hani bana da gelip soruyorlar diyelim. Hani buradaki piyasayı bilemez zaten. Çok ciddi anlamda bilemez. O yüzden böyle biraz daha resmi kurumlar olabilir. Diyorum o dediğimiz o sayfalara bakabilirler. Kesinlikle özellikle o Make It in Germany gibi. Bizim belki sayfalarda sizinle de paylaşırım. Belirli aralıklarla başvurabilecekleri yerleri biz de bildiriyoruz. Daha resmi, daha garantili yerler. Evet. Biz de destek olmaya çalışırız. Çünkü o mağduriyet yaşanmasını istemiyorum. Ben üzülüyorum da böyle bir şey yaşandığı zaman. Çünkü kalite çok üst düzey. Öyle bir mağduriyet yaşamak zorunda değil. Dünyanın her yerinde bizim Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan kişiler çalışabilirler. Öyle bir çekinmeleri gerekmiyor.
Bence kesinlikle çok güzel söyledi Cem Bey. Ben de katılıyorum. Birkaç şey de eklemek istiyorum. Bu alanın içinde yazılımda çalışan birisi olarak yurt dışında başvurular sanıldığının aksine bazen çok daha kolay olabiliyor. Çünkü firmaların istediği de aslında diyelim ki 2-3 yıl deneyim, işte B1 seviyesinde İngilizce ve İngilizceyi de çok fazla büyütüyorlar bana gelen yorumlardan ve takipçilerimden. O İngilizce olayında da şöyle, gerçekten dünyanın her yerinden o kadar çok insan var ki İngilizceyi çat pat konuşan. Çünkü yazılımda, teknolojide aslında nasıl İngilizce konuştuğun değil de teknik anlamda iş becermen önemli. Onu da çok fazla takmayın. Zaten bir yıl sonra siz de fark edeceksiniz. Çok hızlı şekilde farkında olmadan İngilizceniz de gelişmiş olacak. Çok güzel bir uyarıda bulundunuz. İnsanların sizi kandırabileceği kanallara gitmek yerine direkt olarak sizin yazılımla alakalı web sitelerinde başvuru yapmanız daha iyi olur, sağlıklı olur sizin için. Zaten eğer kabul edilirseniz de firma zaten bütün süreçte size yardımcı oluyor. Ev bulma süreci, işte vize işlemleri vesaire. Orada da endişelenmenize gerek yok. Cem Bey, o kadar güzel, derin, detaylı bilgiler verdiniz ki çok çok teşekkür ederiz. Ne demek? Umarım faydalı olmuştur. Eksiklerimiz kesin vardı. Ama size de herhangi bir soru gelirse bana tabii yöneltebilirsiniz. Evet. Belki bazı eksikler, bazı yanlış anlaşmalar olabiliyor. İster istemez. Yeni yasa bir de üstelik. Bazı kısımları daha yürürlüğe bile girmemiş. Tabii. O nedenle herhangi bir sorunuz da olursa beklerim, yani sorabilirsiniz. Hatamız olduysa da artık affola, ne diyelim. Cem Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgileri verdiği için. Sorularınız varsa ya da katkıda bulunmak istediğiniz yorumlarınız varsa mutlaka bu videonun altına yorumları yapın. Cem Bey'in bütün sosyal medya hesaplarında paylaşacağım. Gerçekten çok güzel ve faydalı videoları da paylaşıyor. Takip etmenizi de tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.